Evet, öyle asalım. Ortalı. Çok güzel. Canım benim. Heh. Biraz eğri olmuş. Evet. O masayı böyle ortalı alalım. Çok güzel. Böyle. Hah, dikkat edelim hep. Evet. Dur. Ve geldi. Canım arkadaşım benim. Gel Zeynep. Seni haberlerimi yazdığım en iyi arkadaşımla tanıştırayım. Vay be Fatma. Senin hep farklı biri olduğunu biliyordum. Ama bir gün gazeteci olacağını hiç ummazdım. Bu da ne ki Zeynep? Bu güzel toprakların makus talihini değiştirmeye geldim ben. Burada yaşayan kadınların medeniyeti hissetmelerini istiyorum. Peki onlar bunu isteyecek mi? Yenilik Zeynep. Yenilik iyidir. Yenilik parlaktır. Bir kelebeğin ışığa aşık olması gibi insanı aşık eder kendisine. Fatma kızı, ne hale getirmişsin sen burayı? Babacığım. Senin küçük kızın büyüdü artık. Doğduğu toprakların kaderini değiştirmeye geldim. Önce odasıyla, sonra eviyle başlayacak. Bu yeni kaderde babana da yer var mı? Elbette. Ancak karşılığında bana nüfuzunu kullanarak haberler yapmamda yardımcı olacaksın. Nasıl haberler? Harpte yaşıyoruz baba. Kim kiminle düşman, kim kiminle dost. Her şeyi bilmek istiyorum. Perdenin ardında dönen oyunları bilmek istiyorum. Kızım, biz ne biliriz oyunları, dümenleri? Şerif Neccar izin vermezse hiçbir şey olmaz. O perde kalkmazsa o oyun oynanmaz. Senin bilmediğini hiç kimse bilmez babacığım. Senin uçan kuştan bile haberin vardır. Bakarız kızım, bakarız Fatma. Yalnız bu akşam çok önemli bir misafirimiz var. Hazırlıklara sen de yardım edersin değil mi? Elbette. Kim geliyor? Şefik kumandan. Çok mühim bir haber getirecekmiş. Çok güzel. İlk haberimi buldum bile. Fatma, kumandan beyin yanında olur olmaz şeyler sorup beni mahcup etme. Sen hiç merak etme babacığım. Senin kızın Beyrut'ta ne siyasetçilerle ne kumandanlarla mülakatlar yaptı. Ben o adamlarla nasıl konuşulması gerektiğini çok iyi bilirim. Peki. Peki kızım. Zeynep kızım, sen bu deliye uyma. Uyarsan seni de yoldan çıkarır sonra. Ben de gideyim artık Fatma. Seni böyle okur yazar görünce çok mutlu oldum. Sen beni cebinden çıkarırsın. Merak etme. Senin için de çok mühim planlarım var. O zaman yarın bana gel. Bir acı kahvemi iç. Olur. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Görüşürüz. Her şey çok güzel olacak. Seni o kadar uzun zamandır bekliyorum ki Üsküplü. Karşında zavallı bir kuş gibi titriyorum. Kuşun avcısını beklediği nerede görülmüş? Nezaketten söyledim. Avcı değilsin Üsküplü Ali, misafirimsin. Çöz. Bugün silah yok. Öfkemizi çöle gömüyoruz.
Ayrıca intikamımızı da derin dehlizlerde zincirlerin altında tutacağız. Elindeki kan, göğsümdeki iman tahtasını titretir. Samimiyete lüzum yok. Peki. O zaman samimiyetimizi siyasetimizle ilerletelim. Çadırıma gelmek ister misin? Gelmek istemem desem beni dinler misin? Nüktedan biri olduğunu söylemişlerdi. Senin de akıllı biri olduğunu söylemişlerdi. Her duyduğuna inanma. Sait! Mehmet. Mehmet. Basarım tetiğe, beni zora koşma. Biz diyeceğimizi dedik. Zora koşan sensin. Yakışmaz sana. Kumandanın emirlerini uygulamanın neresi yakışık almazmış? Ha? Hele bir düşün. Bulursun belki. Daha Sefer Çavuş'u şehit vereli ne kadar oldu, yokla aklını. Hata mı ettik İngiliz'e baskın vermekle? Boşuna mı koyduk kardeşimizi toprağın altına? Sen de orada değil miydin? Mermiye bizimle koşan sen değil miydin Şamil? Şimdi bize silah doğrultmaya gönlün razı olur mu? Neden doğrulturum bu silahı size, siz de onu bir düşünün Mehmet. Kendi aranızda planları yapıp Ali kumandanın yanına giderken bana haber verdiniz mi? Yoksa hiçbir şey söylemeden gittiniz mi? Konuşsana kardeşim. Ha? Neden susarsın? Kendini kandırırsın Şamil. Ali kumandanın bir bildiği olmasa senin orada kalmana müsaade etmezdi. Ne sana, ne Ali kumandana, ne de sizlere yakışmadı bu yaptınız. Seninle çok fazla ortak yanımız var Üsküplü. Mesela ikimiz de kaçağız. Bizi anlamayan ahmak komutanlar yüzünden. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Çöl insanı seraplar gördürmüş derler. Belki Şefik'le yaptığımız bu kavga bir oyundan ibarettir. Bu çok gerçekçi bir oyunmuş. Oyuncuları da öyle. Özür dilerim, misafirimiz bir şey ister mi? Topraklarımı terk edip canınızı kurtarmanızı. Burada olmamızı halkın istedi. Refaha muhtaçlar. Refahın rengi aktır. Siz milletleri alaboyayıp bir de refah getirdik diyorsunuz. Özgürlük parayla satın alınmaz. Bedeli kandır. İrlandalıları ödediniz mi o bedeli? Sizin Araplara ödediğinizden daha fazla. Peki Hintliler, Afrikalılar? Onlar da kavuştular mı bekledikleri refaha? Sizin Balkanlarda verdiğinizden daha fazlasına kavuştular. Yıllardır milletin kanını emdiniz. Şimdi de derisini yüzüyorsunuz. İşin sonunda elinizde bir parça kemik kalacak. Bütün bu girdiğiniz savaşlar bir parça kemik için. Sadık köpeklerimizi beslememiz gerek. Sadık köpek demişken, Bayan Victoria nerede? Hak ettiği yerde. Yazık. Sana sevgisi çok büyüktü. Bir centilmen olarak onu yalnız bırakmazsın herhalde. Ölüm yalnızken güzeldir Üsküplü. Yalnızlaşmışken, bütün umudunu yitirip öfkeyle bezenmişken o zaman bir kurtarıcı olabilir ölüm. Victoria yalnız ve mutsuzdu. Senin yüzünden Üsküplü. Bedenleriniz kibirle günahtan ibaret. İçi havayla doldurulmuş korkaklarsınız.
Siz de dünyanın yakasına yapışmış bir illetsiniz. Tek umudunuz Batı'nın güçlü elleri. Çocukken Demirdağ'ın eteklerinde Batı'nın hazin sonunu okurdum. Öyle böyle devletler kurdum, devletler yıktım der atalarım. Bak Üsküplü. Dünyanın geleceği Batı medeniyetleridir. Dünya Batı'nın hakimiyetinde karanlıktan kurtulacak. İşte asıl o gün güneş doğacak. Güneş batıdan doğduğu gün kıyamet kopacak Bay Cox. Şimdi hepiniz benimle geleceksiniz. Yoksa sonum kötü olacak bak. Alın hepsini. Kötü olacak olan neyse olsun. Ne yapıyorsun lan? Mehmet! İyi misin kardeş? İyiyim Mevlüt Çavuş. Mehmet. Lan ayıptır, ayıp bu yaptınız. Alın silahlarınızı gidin buradan. Gelmeyeceğiz biz kardeş. Gelmeyeceğiz işte. Biz gelmeyeceğiz kardeş. Olmayacak işler yaparsınız burada. Haydi. Gel. Gel. Lan Sana git dedik. Sana karışma dedik, dinlemedin. Bir de Mehmet'i mi vuruyorsun lan? Sait! Şşş! Sait benimle geleceksiniz dedim. Emirlere karşı gelirsiniz. Götürebiliyorsan götür. Lan, Şamil! Lan. Bırak! lan. Şamil! Sait! Ordumuz Süleyman Askeri Bey'in emriyle Bağdat'tan Şuaybe'ye gelmek üzere yola çıktı. Demek büyük harekat başlıyor öyle mi kumandanım? Öyle. İngiliz'i tamamen söküp atacağız toprağımızdan. Şükürler olsun Allah'a. Siz hazırlıklarınıza başlayın. Asker, mühimmat, iaşe bunların hepsi teker teker sayılıp hazır edilecek. Beyler, en ufak hataya yer yok. Allah'ın izniyle 2-3 güne büyük harekata başlıyoruz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Çıkabilirsiniz. Adem. Neferlerden haber var mı? Şamil. Dönmedi mi daha? Yok kumandanım henüz dönmediler. Ali, ah. İyi bir düşman olmadığın gibi iyi bir misafir de değilsin. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Misafir olan sensin. Burası benim toprağım. O zaman topraklarında çok misafirin olacak. Ordumuz topraklarında gürültü yapacak. Eminim yani sabırlı bir ev sahibisindir. Özellikle Müslüman Hintlilere karşı. Aynı inanca sahip iki insanın birbirini öldürmesi ne kadar acı değil mi? Beni niye getirdin? Bak Üsküplü, zekisin ama körsün. Eğer benimle işbirliği yaparsan geleceğin çok parlak. Bu Hintlilerden sıkıldım. Savaşmayı bilmiyorlar, aptallar. Siz öyle değilsiniz. Özellikle sen. Sana hak ettiğin değeri veririz. Pardon. Sen benim ülkeme ihanet etmemi bekliyorsun. Bu senin için bile fazla ahmakça. O kadar emin olma Üsküplü. Ordunuzun içi çürümüş durumda. Liyakatsizlik, çıkarcılık, ihanet. Hepsi sizi bitirdi. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Sana çok büyük bir general olma imkanı veriyorum. Anla. Ben de sana beni öldürmen için imkan veriyorum. Anlasana.
Seni misafirimken öldürmeyeceğimi biliyorsun. Neyse. Gitmekte özgürsün. Ama eğer kalmak istersen Allah düşmanının akıllısını nasip etsin. en azından centilmence ayrılabiliriz. Hadi ama bana bu kadarını borçlusun. Sana ve senden olana bir kurşundan başka borcum yok benim. Hadi ver şu elini. Var borcun. Şehirler. Önce Kut sonra Bağdat. O topraklar bizim olacak. Üstünde yer yok. Lakin altında yer çok. O zaman savaş meydanında görüşürüz Üsküplü. Getir. Ya! Bas oğlum. Boynunu kırmak o kadar kolaydı ki. Ama bizim bitmek bilmeyen akıl oyunlarımız yok mu? Çok hoşuma gidiyor. Ölümü bile eğlenceli kılıyor. Çektin mi? Evet efendim, her an. Bir kahramanın tükenişi Oswald. Şimdi bu fotoğrafları Şefik Komutan'a göster. Biricik silah arkadaşı Üsküplü hakkında yanılmadığını ispat edelim ona. Hain Üsküplü. Aman tanrım. Ortalığı toparlayın. Hadi. Hadi. Zeynep. Nereden geliyorsun? Fatma'nın yanındaydım. Bir daha sakın böyle bir şey yapma kızım. Neden? Fatma'yla da mı görüşmemi istemezsin? Neden bahsettiğimi anlıyorsun sen. Ben seni kafana silah dayayıp beni tehdit edesin diye büyütmedim kızım. Sakın bir daha beni böyle imtihan etme. Benim bastığım şu bir karış topraktan, bağrıma bastığım torunumdan başka hiçbir şeyim yok. Bağışla ninem. Ama neden yaptığımı da unutma. O bir karış toprak ayağının altından çekilip alınmasın diye yaptım. Kuzum. Kınalı kuzum. İtimat etmenin itaat etmekten daha güç olduğunu öğreneceksin. Lakin o vakit aynaya baktığında yüzünde derin çatlaklar bulacaksın. İçinde acıların saklı olduğu derin çatlaklar. Hakkını helal et ninem. Oh, helal olsun kuzum. Helal olsun kuzum. Ulan şu ettiğinize bakın. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Allah vere de bir düşman görmeye şu halımızı. Bayram eder yeminle. Bırak Mevlüt Çavuş. Bunların gözü kör, yüreği sağır olmuş. Ali kumandan nerede? Emir var emir. Hastanedeki kumandan da bizdeki değil mi sanırsın? He? Senin aldığın emirler var da bizim yok mu sanırsın? Gelmeyeceğiz kardeşim. Biz gelmeyeceğiz. Daha da anlamadınız mı? Biz geri dönmeyeceğiz Şamil. Niye diretiyorsunuz kardeşim? Siz hala anlamadınız mı peşinizi bırakmayacağımızı? Ha? Söyleyin. Ali kumandan nerede?
Kendisi gelir. Derdini ona anlatırsın. Ne oluyor burada? Sizi geri götürmekle görevlendirildik kumandanım. Asker! Hizaya geç! Hizaya geçmiyorsan askerim değilsin. Askerim değilsen düşmanımsın. Ne oldu? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı dedim! Ben yaptım kumandanım. Beni vurdun, sesimi çıkarmadım. Lakin neferime dokunursan yakarım. Şimdi git kumandanına de ki çatıştık, teslim olmadılar de. Bizi almaya gelecekse kelepçeli değil, tabutla gelsin. Hezeyanı boyuna aşan Şefik, benim ne vakit yolumdan döndüğümü görmüş de sizi peşime gönderdi. Sizin hafsalanız alıyor mu aslanlar benim memleket toprağımı savunmayı bırakıp mapusluk yatacağımı? O gözündeki perdeyi kaldırıp baksın. Vatan haini olan biz değiliz. Şerif Neccar'dır. Çakal avlamayı bırakıp kurdavına çıkacaksa söyle ona zırhını çifte su verilmiş çelikten dövsün. Zira inancımız inanmayanın zırhını deler. Şimdi alın bunu gözümün önünden kaybolun. Yoksa buradaki herkes kardeş kanında boğulacak. Allah'ım sen düşmanımı dostun postuna sokma ya Rabbim. Kumandanım. Vurulmuşsunuz. Zeynep haber verdi. Koştuk geldik ama lakin yoktunuz. Cox beni kaçırdı. Lakin sonra saldı. Kesin bir işler karıştırıyor. Ne işler döndüğünü öğrenmemiz lazım. Ömer Bey, Buyur kumandan. Kut'a gidip ne olduğunu bir öğren bakalım. Baş üstüne kumandan. Gel içeri bir bakalım. Tekrar kontrol edin. Hiçbir eksik istemiyorum, tamam mı? Ne oldu Mahtum? Haber var mı bizim emanetten? Sağ salim yerine ulaştı efendim. Öldü mü kaldı mı? Sonra ne oldu? Bilmiyorum efendim. Zaten yaralıydı. Üsküplü. Bir an evvel gebersen de kurtulsak. Bakıyorum da babacığım kızına gösterdiğinden daha fazla alaka gösteriyorsun kumandan beye. Kızım. Savaşta kumandan demek devlet demektir kızım. Eğer benim gibi bir tüccarsan devleti karşına almamalısın. Ya İngilizler? Ne olmuş onlara? Harpteyken büyük tüccarlar büyük imkanlar demek. Onlar seni kendi tarafına almak istemediler mi? Yaman bir gazeteci olmuşsun Fatma. Lakin babam bu tuzaklara düşmez. Düştü bile. Nasıl? Eğer benden gizlin saklın olmasaydı doğruca hayır derdim babacığım. Benden bir şey sakladığına göre benim sorum sana tuzak gibi geldi. Aklımla oynama benim Fatma. Suallere boğma beni.
Yani demek istediğim şu ki babacığım. İngilizler birçok aşiretlerle Türklere karşı anlaşma yaptı. Sen de burada bunların en büyüğü olduğuna göre seni kendi taraflarına çekmek istemişlerdir. Menfaatim gereği kiminle aynı masada oturmam gerekiyorsa otururum. Hatta İngilizlerle bile. Onlarla birlikte gizli saklı işler yapar mısın babacığım? Anlaşılan sen babanı kızdırmanın peşindesin. Ama misafirim geleceği için öfkelenmeyeceğim. Üsküplü. Emanet. Yaralı. Bakalım. Bu 3 kelimeden ne çıkacak? Gel. Şamil. Bu ne hal? Konuşsana Şamil. Kumandanım. Teğmen Ali nerede? Kumandanım. Getiremedik. 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 Ne demek Şamil? Emirleri yerine getirmemenin cezasını bilmez misin? Bilirim kumandanım. Lakin ortalık çok karıştı. Gittiğimizde orada yoktu. Ben diğerlerini alıp gelecektim. Ama direndiler. Onlar direnirken sen ne yaptın Şamil? Tüfeğimi doğrultup Mehmet'i yaraladım. Yine de karşı koydular. Sonra Ali kumandan ben... O senin kumandanın değil. Teğmen Ali diyeceksin. Anlaşıldı mı? Geldikten sonra kararlarının kesin olduğunu söyleyip beni yaraladı. Dönmek zorunda kaldık kumandan. Bu ne cüret? Nasıl yapar böyle bir şeyi? Hadi o yaptı. Siz nasıl derdest edip getiremediniz? Siz nasıl askersiniz? Kumandanım. Beni almaya kelepçeyle değil, tabutla gelsin dedi. Yolumdan dönmem dedi. Hayatın lafı güzaf Ali. Hayatın lafı güzaf. Git revire. Yarana baksınlar. Bir adamı yakalayıp getiremediniz be. Adem! Sen de çık. Sen de çık. Emredersiniz kumandanım. İki ülkeyle birden savaşamayız ki. Biz düşmanı mı kıracağız yoksa kendi neferlerimizden mi kaçacağız? Kimseden kaçtığımız yok. He tabii. Kendi neferinin kurşunuyla ölüyordun az kalsın. En kötüsü de böylesi. Dost kurşunu öldürmez ama süründürür. Şamil de bilerek etmedi ya. O da emir kuludur. Ya böyle emir olmaz olsun. Ali kumandan bana Mehmet'i vur diyecek, ben de vuracağım öyle mi?
Niye vur desem vurmaz mısın? Evvela ikaz ederim tabii. Gülün siz, gülün. Başınıza gelirse görürüm ben sizi. Buraya gelişimiz sebepsiz değil. Mesele sebepsiz yere ölmemekte. Her birimiz vatan haini ilan edilsek de bu vatan evlatlarının yüzlercesinin hayatını kurtaracağız. Kumandan, Süleyman Askeri Bey orduyu hazırlamış. Bağdat'tan yola çıkmışlar. Basra'ya mı saldıracak? Bu intihar olur. Mevcudumuz yetmez ona. Durun hele. Süleyman Askeri Bey'in vardır bir bildiği. Yekten de almaz Basra'ya. Lakin Şerif Neccar'ın kuvvetleri her halükarda orduya dahil olursa Felaket olur. Şefik kumandan bizi dinlemez. Sen doğrudan Süleyman Askeri kumandana bildirsen mi kumandan? kim olarak? Beni dinler mi sanıyorsun? Şefik çoktan anlatmıştır olanı biten. Öylece burada duracak mıyız? Gidip kırabildiğimiz kadar düşman kıralım. Onlara bilgi sağlayacağız. Bu çantada çokça bilgi var. Lakin harekat planı yok. Ne işe yarar? Bizi İngiliz karargahına sokar. Bu da bize yeter. Gel. Kumandanım, muhbirlerimiz bu zarfı getirdi. Hususi olarak size teslim etmemi istendi. İngiliz ajanı Cooks ve Teğmen Ali. Bu ne iştir be Teğmen Ali? Sen hangi sırlarımızı verdin de sıkarsın o eli? O eli sıkmak Osmanlı'ya hıyanettir, bilmez misin? Şimdi anlaşıldı emirlerimize karşı gelmenin sebebi. Şimdi anlaşıldı başına buyruk davranmanın sebebi. Meğer boşuna karşı çıkmaz mısın emirlerimize? Ama artık kurtuluşun yok. Vatana ihanetin bedeli kurşuna dizilmektir. Adem, Şamil'e söyle, yarın yola çıkıyoruz. Madem gelirken yanında tabutunu getirmemizi istedi, ona istediğini götüreceğiz. Emredersiniz kumandanım. Çıkalım. Öyle böyle derken asker kaçağı da olduk ya. Benim hatun duysa var ya. Alır eline sopaya, katar beni önüne. Vallahi billahi kimse kurtaramaz beni daha.
Senin onu yapacak hatunun var gene Niyazi. Bizde kimse yok. Ah babam ah. Şefik kumandan üstüne gidecek. Demediğini bırakmayacak. Cevabını da alır merak etme. Delidir Hüsrev Pehlivan. Hakkımızı yedirtmez. Gün olur devran döner aslanlar. Hakikat ortaya çıkar. Herkesin çenesi kapanır. O vakit yanar canlar. Şefik kumandanda yanacak can yok kumandanım. Görmedin mi? Nasıl hain muamelesi yaptı hepimize. İkna edemedik. Asıl hainin Neccar olduğunu. Benim de en çok canımı Şamil Çavuş yaktı. Gözünün önünde şehit oldu Sefer Çavuş. Adamın... Emir kuludur. Sadakatinden şüphe duymam Şamil'in. Şefik vatansever bir yiğittir. Lakin omuzlarına aldığı yük, her baba yiğidin kaldıracağı bir yük değildir. Süleyman Askeri Bey'le Trablus'ta harp etmediler mi kumandan? Bir avuç neferle, hain yaftası yiyip savaşmadılar. Bize niye bunu yapar? Neticesini iyi bilirdi ondan. İşin sonunda vatan haini olarak kurşuna dizilmek de var. Vatan baki olsun da biz hain olarak ölmeye de razıyız. Kan düşürmeyin yüreğinize. Yarın baskın işini başarıp eğer karargaha sızarsak yaptığımız her şeyin bir manası olacak. Ya başaramazsak? Tarih bizi görünmez kalemle yazdıklarının arasına katacak. Hiç doğmamış gibi unutulup gideceğiz. Zerresine meyletmediğim şu dünyada anca hatırım kalır Mehmet'im. Bize yurdu savunmak düştü. Bırak tarih mamur edenleri yazsın. Tarih hakkımızda pek hayırlı şeyler yazmıyor kumandan. Bu mecmuayı Kut'tan aldım. Ne yazıyor kumandanım? İngiliz Çanakkale'ye dayanmış. Hay gavur oğlu gavurlar. Oraya kadar girmişler. Sonra kim durduracak? O gemiler ateş kusacak kumandanım. Basra'ya kadar da geldiler Sait. Burada kim durduracaksa orada da onlar durduracak. Biz durduracağız. Milleti millet yapan destanlarıdır. O destanlar kanla yazılır. Biz o destanları dinleye dinleye büyüdük atalarımızdan. Şimdi tarih bize aynı destanı yazma imkanı verdi. Onlar Çanakkale'de, biz burada. Kimi Kafkas'ta, kimi Balkanlarda. Biz kan döküp can vermezsek bu destan yarım kalacak. Kardeşler, ya dağlara sığınıp neslimizi karanlıkta büyütürüz ya da o dağı eritip hürriyet yolunu açarız. İnanın. Çöl aşılmayacak. Kafkaslar boyun eğmeyecek. Çanakkale geçilmeyecek. Nihayet kumandanım, hoş geldiniz. Kusura bakma Neccar. Badireler bitmiyor. Geç kaldım. Estağfurullah, buyurun, buyurun.
Buyurun. Zahmet vermişsin. Ağzımız tatlı olsun istedim. Buyurun. Badirelerden pek ağzımızın tadı kalmadı. Ne oldu kumandanım? Adem. Nedir bunlar kumandan? Bunlar kimdir kumandanım? Biri İngiliz casusu Cooks. Diğeri bizim casusumuzdu. Casusumuzdu dediniz. Maalesef düşmanla işbirliği yaptığını öğrendim. Bak şu işe. Peki adı sanı nedir bu hainin kumandanım? Üsküplü. Teğmen Ali. O fotoğrafa iyi bak Şerif Neccar. Adamlarına göster. Senin çölde elin kolun uzundur. Bir gören olursa haber versin. Elbette. Elbette kumandan. Gelelim asıl meseleye. Ordumuz Bağdat'tan yola çıktı. Ne? Bu çok güzel bir havadis kumandan. O vakit yakında... Yakında harekat var Şerif Neccar. Düşmanı hiç beklemediği bir anda vuracağız. Ve elbette senin mücahitlerine de ihtiyacımız olacak. Adamlarını hazırla. Hepsine haber ver. İhtiyacın olan tüm bilgiler o dosyada. Buna çok memnun oldum kumandanım. Siz hiç merak buyurmayın. Silahlı süvarilerim hazırdır. Hayırlı akşamlar kumandanım. Kumandanım, Fatma kızım. Hayırlı akşamlar. Daha önce görmedim sizi. Beyrut'ta tahsil görüyordum. Mesleğimi alınca buraya tayin oldum. Gazeteciyim. Maşallah. Gazetecisiniz demek. Üstelik çok meraklı bir gazeteci. Sizinle de mülakat yapmak isterim. Elbette. Çok yakında zaferimizi gazetenizde yazabilirsiniz. Babanızın desteğinde yazmayı unutmayın. Peki bunlar kim? Şimdilik hakkında çok fazla şey bilmemeniz gereken insanlar. Bir gazeteciye söylenecek en son şeyi söylediniz. Bilmemem gereken her şey daha fazla ilgimi çekiyor. Kızım, kumandan bey öyle söylüyorsa öyledir. O vakit sizinle mülakat yapma sözünü aldım, kabul ediyorum. Ölmez sağ kalırsak elbette. Hayırlı akşamlar. Buyurun, buyurun.